Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz bebek patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde çok güzel. Yapımı da bir o kadar kolay. İnşallah şimdi hep birlikte yaparız. Öncelikle ayak numaralarına göre nasıl ayarlıyoruz patiğimizi? Bu benim patiğim 0 aydan 6 aya kadar olan bebeklerinize olur. Şu başlangıç kısmından ben 20 ilmekle başlamıştım. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısını 2 arttırarak ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde sıra sayılarında yine şu koyu mavi kısmı 2 sıra, diğer açık mavi kısmında 2 sıra arttırarak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, yeni doğan bebek patik modelim için gerekli malzemelerim: 2 renk ip kullandım. Bir koyu mavi, bir açık mavi. 1 adet iğnem var ve 3 milimetre şişlerim var. Öncelikle koyu renkli ipimle örmeye başlayacağım. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şu kısmında düğüm varmış, onu keselim. Sertlik yapar çünkü. Şimdi ipimi boynuma attım. Atacağım ilmek miktarında ipimi böyle burada bırakıyorum. Çok uzun bırakmayalım. Atacağımız ilmek miktarında. Göz kararı. Tek şişimi elime alıyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. İlk sıradaki ilmeklerimi çok gevşek atıyorum. Bakın. Çok yumuşak, gevşek olsunlar. Böyle sıkı sıkıya ilmek atmayalım. Haraşo örgü öreceğimiz için üst kısımlar esnek olacak. Bu ilk başlangıç kısmı, alt kısmı çok sert olacaktır. Hiç esnemeyecektir eğer biz çok sıkı bir ilmek atarsak. Gevşek atalım ki bakın şöyle bir esneme payı bırakalım örgümüzün alt tarafında ya da başlangıç kısmında. Bakın böyle 20 tane ilmek atacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben ipimi biraz fazla bırakmışım. Bu yüzden şöyle kesiyorum. Örerken rahatsız etmesin. Şimdi 20 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim burada. Şişimin uç kısmında. Burası örgünün tersi. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters nasıl örüyorum? İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıyorum. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarttığım an buradaki ilmeği serbest bırakıyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Şimdi son ilmeğime geldim. Son ilmeği de her zaman düz örüyorum. Son ilmeği de düz ördüm. İlk ilmeği örmeden alıp her zaman son ilmeği de düz örüyorum ki benim kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın istiyorum. Şimdi sizlere ördüğüm modelimde göstereyim. Bakın. Böyle kenarları daha düzgün olacak. Evet, şimdi tekrar örmeye devam edelim. Şişimde 20 ilmeğim var. Örgümün arka yüzünü ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şöyle bakalım. Bakın örgünün ön yüzü olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın alt kısmı çizgi daha düzgün. Başlangıç ipim bakın şişimin bu tarafında. Yine dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum diğer şişe. Kalan ilmeklerimi örüyorum ters olarak. Bu şişimize buraya 9 tane ilmeğimizi alalım. 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle tekrar sayalım. 2 4 6 8 9. 9 ilmeğimi buraya şişime aldım. 2 4 6 8 9. 9 ilmeğim bu tarafta kalacak. 2 ilmek de orta kısımda düz olarak ilerleyecek.
Tam ortasını buldum örgümün. Şuradaki 2 ilmeği düz örelim. 1 2 2 tane ilmeğim bakın orta kısımda düz olarak ilerleyecek. Evet, ortada 2 ilmeği düz ördüm. Şimdi geriye kalan 9 tane ilmeği öreceğiz. Bunların 8 tanesi ters, en son düz olacak. Unutmayalım, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Bunu her zaman söylemeyeceğim ama fakat siz bu şekilde örün. Son ilmeği düz ördüm. Böyle bakın şu şekilde ayırmış olduk. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmekleri ters olarak örelim. Sıranın sonuna gelelim. Evet, burası örgünün arka yüzü. Önde düz ördüklerimizi arkada ters örüyoruz. Şurada ortadaki 2 ilmeği. Arkada da düz örmüyoruz. Burada ters örüyoruz. Bakın burada ilmekler hep ters. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Artık örgünün ön yüzünde artma işlemine geçeceğiz. İlmek arttıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğe gelene kadar ilerleyelim. Düz ilmeklerime geldim. Düz ilmeklere geldiğimde burada bir ilmek artışı yapacağım. Bakın şöyle ipi parmağınıza dolayıp şu şekilde şişe alalım. Deliksiz artma yapıyoruz. Bir tane ilmek arttırdım. İpimi arkaya geçirdim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeği ördükten hemen sonra da şöyle bir ilmek arttıralım. Düz ilmeğin başında ve sonunda ilmek arttırdım. 20 olan ilmek sayım 22'ye çıktı. 2 ilmek arttırdık. Böyle sırayı tamamladım. Şöyle bakalım. Bakın böyle. Düz ilmeklerin başında ve bitişinde, sonunda birer ilmek arttırdım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını arttırdığım ilmekler de dahil ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzde artma eksilme yok. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklere gelene kadar örelim. Düz ilmeklerime geldim bakın. Örgünün ön yüzündeyim. Düz ilmeklerimi örmeden şöyle bakın parmağıma bir doladım ipimi. Buraya bir ilmek attım. Burada bir artma yaptım. Sonra 2 tane düz ilmeği örelim. Düz ilmekleri ördükten hemen sonra yine bir ilmek daha buraya atalım. Bir ilmek daha arttırdım. Sonra örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerin sağında ve solunda ilmek artışı yapıyoruz ve deliksiz bir artma yapıyoruz. Dilerseniz delikli artma da yapabilirsiniz tabi. Şöyle bakın. İlk sırada ilmek sayım 20 iken ikinci sırada 22'ye, üçüncü sırada 24 ilmeğe çıkardım. Örgünün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri ters olarak örüp örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Her ön yüzde düz ilmeklerin bir başında bir sonunda ilmek artışı yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde 36 ilmek olana kadar örmeye devam edelim. İlmeklerimiz artarak ilerleyecek. Her ön sırada 2 ilmek arttıracağız. Toplam 36 olana kadar örelim. Evet bakın böyle 36 tane ilmeğim olana kadar örmeye devam ettim. Sayalım 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ve 36. 36 tane ilmeğimiz oldu. Kaç diş haroşa sırası oldu? Şu an örgünün ön yüzündeyim. Oradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 diş haroşa sırası oldu. Şimdi bir sırada hiç artma yapmadan örelim.
36 ilmekle örmeye devam edelim. Artma yapmayalım. 10. sırayı bu şekilde örelim. Tersleri ters, düzleri düz örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, 10. sırayı da ördüm şöyle. Tersleri ters, 2 tane düzü düz olarak ördüm. Sırayı bitirdim. 10. sıramda artma yapmadım. 36 tane ilmeğim var. 10 diş haroşa sırasına tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde burada renk geçişi yapacağız artık. Mavi rengimi alıyorum. Şöyle bakın, açık mavi. Bu rengime şöyle bağlayacağım. Bu şekilde bağladım bakın. Şimdi burada şu rengimizi kesebiliriz artık. Bununla işimiz bitti. Artık onunla örmeyeceğiz. Diğer rengimize geçtik. Örgünün arka yüzündeyiz. Şimdi örmeye başlayalım. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. İlmeklerin hepsi aynı renk olsun. Böyle yine ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmekleri ikiye böleceğiz. 36 tane ilmeği ikiye böleceğiz. 18 ilmeği buraya şişime alacağım. Bu şekilde örerek alıyorum. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmeği buraya aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek de bu şişimde bu şekilde kaldı. Şimdi buradan sonra bu şişimde bu ilmeklerim kalabilir. 3 milimetre farklı bir şiş aldım. Numarası aynı. Bu şişimle örmeye devam edeceğim. Bakın buradaki 18 ilmeği örmeden bu tarafa geçtim. Bu ilmekleri bırakıyorum bakın. 18 ilmeğim burada kalacak. 18 ilmeğim bu şişimde. Bu şiş sizi rahatsız ederse buradaki ilmekleri iğne yardımıyla ipe de geçirebilirsiniz. Şimdi bu şişimi aldım. Yardımcı şiş olarak. Burada 18 ilmeğim var. Örgünün arka yüzündeyim. Bu ilmekleri örmeden buraya ilmek atıyorum bakın. Şöyle 1 2 3 4 şöyle parmağıma doluyorum. 5 şöyle takıldı. 6 7 8 9 10 11 12. Şöyle tekrar da sayabilirsiniz. Buradaki şimdi biraz ses yaptı, kusura bakmayın. Aslında ipe geçirsek daha iyi olur. 2 4 6 8 10 12. 12 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümü çevirdim ön yüzünü. Bakın bu şekilde. Bu şişim şöyle arkada kalsın. Bu ilmekler burada bekleyecek. Bu ilmeklerle örmeye devam edeceğim. 18 ilmeğim vardı. 12 ilmek daha ekledim. İlmek attıktan sonra buradaki ilk ilmeği örüyorum. Sonrasında böyle ters olarak örmeye devam ediyorum attığım ilmekleri. Bu ilmekler atarken biraz sıkı oluyor ama örerken gevşek oluyorlar. Bu şekilde bakın tek tek ters olarak örelim. İlk attığımızda şişe alması biraz zor olabiliyor. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet bakın sırayı ördüm.
İlmeklerim bu şekilde. Kaç ilmeğim oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane ilmeğim oldu. 30 tane ilmeğimle 14 diş haroşa sırası öreceğiz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bir diş haroşa sırası zaten ördük. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. Toplamda 14 diş haroşa sırası örelim. 15.yi örerken ilmeklerimizi keserek bu taraftaki örgümüzü bitirmiş olacağız. Şöyle göstereyim bakın sizlere. Patiğimizin şu tarafını örüyoruz. Burayı bitirdikten sonra bu tarafını örmeye başlayacağız. Şu ilmeklerimizle diğer yan tarafını öreceğiz. Bu ilmeklerimiz şu an burada şişimizde beklemede. Buradaki ilmeklerimizle örmeye devam edeceğiz. Sıraları tamamlayalım. Evet, ördüm. Sıraları tamamladığım kısım bakın bu şekilde. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 diş haroşa sırası ördüm. 15.yi örerken ilmeklerimi şimdi keseceğim burada. Örgümü bitirmiş olacağım. Nasıl yapıyorum? 2 ilmeği birlikte alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmekleri 2 ters örerek ilerleyelim. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Bakın bu şekilde bitirmeye başladım. Evet, son bir ilmek kalana kadar bu şekilde geldim bakın. İlmekleri kapattım. Şimdi burada ipimi biraz kısa kesiyorum. İlmeğimi bakın şöyle çektim. Şöyle sıkalım. Ve burayı tamamlamış oldum. Şimdi şu kısma geçeceğiz. Bakın böyle tamamladım. Şöyle bakıldığında bakın burası taban kısmı patiğimizin. Şurası parmak uç kısmı. Şimdi buradaki ilmeklerimi başlayacağım. Şimdi şu tarafın örmesine geçelim. Bunun için bu şişimi aldım. Boş şişimi. Buna şimdi 12 tane ilmek atalım. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 10. 11 olmuş. Bir tane daha atalım. 12. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane ilmeğimi attım. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan sonra buradaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bakın 12 tane ilmeğimi attım. Sonrasında buradaki ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Buradaki ilmeklerimi de artık buradaki şişime alıyorum. 12 ilmek şişime attım ve mavi renkli ilmeklerimi, koyu mavi renkli ilmeklerimi bakın örmeye başladım. Şu şekilde bakın. Başlangıç ipim bu tarafta. Onu şöyle biraz kısaltalım. 12 ilmek attım. Bunları hiç örmeden attığım ipimle bunları örmeye başladım. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim bakın. Yine buradaki ilmeklerimle örmeye devam edeceğim. Toplamda 14 diş haroşa sırası öreceğim. Yine 15.yi örerken ilmekleri bu şekilde keselim. Bu kısmını da örmeyi bitirelim. Evet, bu şekilde iki tarafını da tamamladım. Bakın bu kısmı da aynı şekilde burayı da. Şöyle bir görüntüsü olacak bittikten sonra. Şimdi burada size ölçü vereceğim. Metremle şöyle bir ölçeyim. Bakın şöyle şu uzunluğu veriyorum. 11 santimi biraz geçiyor bakın şu şekilde 11,5 santim gibi
bir uzunluğu var şu kısmın. Aynı şekilde bu kısım da aynı uzunlukta. Onun dışında şöyle ölçmüştük zaten 11,5 santim uzunluğunda. Böyle şu kısmını ölçelim. Burası da 10 santim uzunluğunda. Bakın şu taban kısmı. Patiğin taban kısmı şöyle 10 santim uzunluğunda. Bunları hiç gerdirmeden olduğu gibi ölçtüğüm ölçüler. Şimdi burada tam bitirmiştim. Bitirdikten sonra ipimi uzun kestim. Dikmek için kullanacağım. İğnemi de geçirdim. Şöyle ikiye katlıyorum. Bakın burası taban kısmı olacak. Şimdi düz tarafındayım. Şöyle tersini katlayalım. Tersini katladım. Tığımla bakın kalan artık iplerimi de bu şekilde iç kısımlara çektim ve onları da kestim. Temizledim. Şimdi tersinden dikmeye başlayacağız. Şöyle iğnemi buradan uç kısımdan batırdım. Şöyle ipimi bir kez doluyorum. Bakın böyle bir kez doladım. Buraya düğümlü bir dikiş yapalım diye şu şekilde düğümledim. Şimdi dikmeye başlayalım. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri alıyorum. Bakın böyle. Bir oradan bir buradan. Böyle dikerek ilerleyelim. Şu kısmı dikeceğiz. Aynı şekilde bu kısmı da böyle dikerek geleceğiz. Buraya kadar açık mavi rengimle dikeceğim. Sonrasında koyu renkli ipime geçeceğim. Onunla da şu kısmı diktikten sonra bu kısmı bitireceğim. Ve şurada bakın bir açıklık var. Burayı da yine aynı şekilde dikelim. Burayı böyle dikmeden de kullanabilirsiniz. Şöyle açık şekilde. Ben diktim. Bakın şu kısmı göstereyim. Bu kısmı dikmeden de kullanabilirsiniz. Fakat ben diktim. Şöyle ayağı tam kavraması için orayı da diktim ben. Sonrasında açık mavi renkle şura kısmında dikmek isteyenler şu kısımda dikebilirler. Evet, dikimini bitirdim. Bitmiş hali görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi şöyle manken ayağıma giydiriyorum. Burası şöyle çevireceğim. O yüzden bu ipi buraya gizledim. Arkaya gizlemedim. Çevirdiğimde çünkü burada görünecekti. Bakın şu şekilde katladık. Böyle taban kısmını da göstereyim. Bakın şöyle. Güzel, kullanışlı, kolay bir model oldu. Böyle ayakta da güzel durdu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Örgülerimi, videolarımı abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.